bir sınıfın içerisinde yer alan verileri yani özellikleri ve bu veriler üzerinde işlem yapan metotları yani davranışları tek bir birim altında toplama ve bu birimin iç yapısını dışarıdan gelecek doğrudan erişimden koruma işlemine diyoruz biz. Tıpkı bir ilaç kapsülü gibi düşünebiliriz. İçindeki etken madde dışarıdan doğrudan görülmüyor ama ya da müdahale edilmiyor ama sadece kapsülün dışından belirli kurallar dahilinde kullanılıyor. Peki amacı ne? Neden bu kadar önemlidir? Temel amacı veri gizliliğini sağlamaktır kesinlikle. Bir nesnenin iç çalışma detaylarını ve verileri dış dünyaya gizlemeye yarıyor. Bu sayede sınıfın iç yapısında bir değişiklik yaptığımızda bu değişikliklerin sınıf dışındaki diğer kodları etkilemesini en aza indirmeye yarıyor. Dışarıdan yani sınıfın dışarısından veriye doğrudan erişimi engellemeye yarıyor. En önemli özelliklerinden birisidir bu arada. Bunun yerine verilere etkileşim kurulması için sadece sınıfın belirlediği kontrollü metotlar aracılığıyla bir yol sunuyor. Bu veriyi her zaman tutarlı ve doğru kalmasını sağlamanın anahtarı da diyebiliriz. Kapsülleme C++'da nasıl sağlanır? Bu prensip C++'da uygulamak için en yaygın yol yani sınıfın içindeki değişkenleri private yani buradaki gördüğümüz özel erişim belirticiyle tanımlıyoruz. Private olarak tanımlanan bir değişkene sınıfın dışından direkt olarak ulaşılmıyor. Yani bu benim iç verilerim dışarıdan kimseye dokunamaz demek anlamına geliyor. Peki dışarıdan bu verilere nasıl erişeceğiz veya onları nasıl değiştireceğiz? İşte burada getter ve setter fonksiyonları yazıyoruz. Getter veri okuma demektir bu arkadaş. Setter da veri yazma, değiştirme anlamına geliyor. Public metotlarını devreye sokuyor. Bu metotlar da private denilen kontrollü bir şekilde erişim ve değişiklik yapmamızı sağlayan birer araç haline geliyor. Peki kapsüllemenin faydalarına bakalım burada. Öncelikle veri güvenliği. Dediğimiz gibi veri de gizlilik sağlıyor. Programımızdaki yanlışlıkla veya bilerek bir verinin bozulmasını engellemeye yarıyor. Veri bütünlüğü yani nesnenin ait verinin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Örneğin bir yaş bilgisinin negatif girilmesi veya not ortalamasının 100'den büyük olmasını setter metotları ile engelleyebiliyoruz. Bu yazdığımız kodun daha sağlam olmasına yarıyor. Ve modülerlik sağlıyor. Her sınıf kendi içindeki veriyi ve davranışı kapsüllediği için kod daha bağımsız parçalardan oluşuyor. Bu da kodun bakımını ve gelecekteki geliştirmeleri çok daha kolay hale getirmiş oluyor. Peki öyleyse bir tane kapsülleme prensibinin C++ kodunda nasıl uygulandığını bakalım. Bu örnek yaş değişkeninin nasıl private yapıldığını ve ona nasıl güvenli bir şekilde erişilip değer atandığını gösteriyor. Öncelikle burada bir class yani sınıf oluşturmuşuz. Private yazıp erişim belirleyiciyi belirlemişiz. Bunun altındaki üyelere sadece sınıfın içinden erişebilir olduğunu söylemişiz. Yani private'ın altına yaş değişkenini private ile yapmış oluyoruz. Yani dışarıdan doğrudan erişemez anlamına geliyor. Public ile erişim belirleyicisi. Bu public'in altındaki üyelere sınıfın dışından da erişilebiliyor böylelikle. Set yaş yani setter metodu yaş değişimini güvenli bir şekilde ayarlamış oldu. Buradaki setter metodu olmuş oluyor. Void set yaş yani int y dediğimizde işte burada veri kontrolünü yapmış oluyoruz. Artık şu kısımda verinin kontrolü yapılıyor. Yaşın pozitif olup olmadığını kontrol ediyor. Yani eğer yaş geçerliyse yaş değişkenine atama yapmış oluyor. Get yaş dediğimizde değerini dışarıdan güvenli bir şekilde döndürüyor. Yani okumuş oluyor. Integer get yaş demişiz. Return yaş demişiz. Yaş değişkeninin mevcut değerini döndürmüş oluyoruz buradan. Peki fonksiyonumuzun içine gelelim. Şimdi dikkat edelim. Burada bir öğrenci nesnesi oluşturduk. Gördüğünüz gibi. Bu satırı yani öğrenci yaş eşittir eksi 5 yazarsak mesela yaş private ise bu satır hata verir. Neden? Çünkü yaş private'tır. Yani işte kapsülleme sayesinde veriye doğrudan erişimi engellemiş olduk burada. Peki öğrenci yaşına değer atamış olduk burada. Getir metodu ile. Sonra cout öğrencinin yaşı buraya yazdırmışız ve return 0 text yani çıktı olarak da bize bunu vermiş olacak. Peki bu örnekte ne gördük? Yaş değişkenini private olarak tanımlandığı için main fonksiyonun içindeki öğrenci yaş şeklindekine doğrudan değer atayamamış olduk buradakine. Eğer denersek derleme hatası alıyorduk. Eğer bu verinin gizliliğini sağlamıştı. Peki nasıl erişiyoruz? Setter yani yaş ile getter metotları ile erişiyorduk. Yani böylelikle metotlar devreye girmiş oluyordu. Set yaş metodu public olduğu için dışarıdan çağrılabiliyordu. Bu metot yaş değişkenine bir değer atamadan önce kontrol yani if işte y büyüktür 0 yapıyor. Bu sayede yaşın negatif girilmesini engelleyerek verinin tutarlılığını sağlamış oluyor. Bu veri bütünlüğünün bir örneğiydi.
getYaş metodunda da public'ti ve yaş değişkeninin mevcut değerini dışarıya güvenli bir şekilde döndürmeye yarıyordu. Bu metotlar yaş değişkeninin erişimini tamamen bizim kontrolümüze almış oluyor ve hatalı veri girişlerini baştan önlememizi sağlıyor. İşte bu kapsüllemenin bize sunduğu bir önemli bir güçtür. Kontrol ve güvenlik sağlıyor. Az önceki kapsülleme örneğinde setYaş ve getYaş metotlarını kullanmıştık. İşte bunlar getter ve setter metotlarıydı. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelin bu metotları neden kullandığımızı ve ne gibi faydalar olduğunu daha yakından incelemeye bakalım. Kapsüllemenin olmazsa olmazlarıdır diyebiliriz bu konular için. Şöyle geçelim. Öncelikle getter metodu. Getter metotları sınıfın private olarak tanımlanmış özelliklerini yani değişkenlere erişim sağlamak yani onların değerini okumak için kullanılıyor. Adından da anlaşıldığı gibi bir değeri get etmek yani almak için kullanılıyor. Bu metotlar genellikle sadece bir değeri döndürüyor ve sınıfın içindeki veriyi değiştirmiyorlar. Yani mesela örnek olarak verirsek, bir öğrenci nesnesinin adını öğrenmek istediğimizde öğrenci bir getAt metodu bize o öğrencinin adını döndürüyor. Yani veriyi sadece okumuş oluyor. Burada sadece veriyi döndürüyor ve okumuş oluyor. Şimdi bir de setter metoduna bakalım. Setter metotları ise sınıfın private özelliklerinin değerini güvenli bir şekilde değiştirmek ve onlara yeni bir değer atamak için kullanılıyor. Bir değeri set etmek yani ayarlamak için kullanılıyor. En önemli özelliği bu metotlar genellikle veri doğrulama ve kontrol içeriyor. Bu kısım en önemli özelliklerinden birisi. Yani bir değişkene değer atamadan önce o değerin geçerli olup olmadığını kontrol etmeye yarıyor. Mesela örnek verirsek, bir öğrencinin not ortalamasını güncellerken öğrenci bir set not ortalaması dediğimizde yani yeni not diye bir metot kullanmış olduk. Bu metot içinde yeni notun 0 ile 100 arasında olup olmadığını kontrol edebilir. Eğer geçersizse atama yapmayıp uyarı verebilir. Böylece yanlış bir not ortalamasının girişini engellemiş oluyor. Bu metotların genel faydaları ise şunlardır. Kapsülleme yani encapsulation'da en büyük faydaları verimize doğrudan erişimi kısıtlayarak onlar üzerinde tam bir kontrol sağlamaları. Bu da veri gizliliğini arttırıyordu. Güvenlik ve veri bütünlüğü. Geçersiz veya hatalı girişi baştan önleyerek programımızın daha sağlam ve güvenli olmasını sağlıyor. Dışarıdan gelebilecek hataların kullanımına karşı önemli bir kalkan görevi görüyor diyebiliriz. Esneklik olarak da sınıfın içindeki değişkenin adını veya veri tipini değiştirdiğimizde dışarıdaki kodların etkilenmemesini sağlıyor. Sadece getter ve setter metotlarını güncellememiz yeterli bu konu için. Peki öyleyse şimdi de Object Oriented Programming'in kod tekrarını azaltan ve daha esnek yapılar kurmamızı sağlayan çok önemli bir prensip olan miras yani İngilizcesi inheritance konusuna gelelim. Tıpkı gerçek hayattaki miras gibi düşünebiliriz. Yani anne babadan geçen işte özellikler gibi de düşünebiliriz. Miras bir sınıfın yani biz buna alt sınıf veya türetilmiş sınıf diyeceğiz. Başka bir sınıfın buna da üst sınıf veya temel sınıf diyeceğiz. Sahip oldukları tüm özellikleri yani verileri ve metotlarını yani davranışlarını devralması işlemine diyoruz. Basitçe söylemek gerekirse alt sınıf üst sınıfın iyi yönlerini yani miras alır diyebiliriz. Ve üzerine kendi özel özelliklerini ve davranışlarını ekleyebilir. Bu yazılımda ise bir şey bir şeydir ilişkisi kurar. Örneğin köpeğin bir hayvan olduğunu söylemek gibi. Mirasın temel amacı yani yazılımda kod tekrarlarını önlemek dediğim gibi. Kod tekrarlarını önlemek. Ortak özellikleri toplayarak alt sınıflara yeniden kullanmak diyebiliriz. Şimdi mirasın da türleri var. Karşılaşacağımız türler olarak. Tekli miras, çoklu miras ve çok seviyeli miras diyoruz biz bunlara. Tekli mirasa baktığımız zaman bir sınıfın sadece tek bir sınıftan miras almasına deniliyor. En basit ve en yaygın türe biz tekli miras diyoruz. Çoklu miras bir sınıfın birden fazla sınıftan aynı anda miras almasına deniliyor. C++'da bu özelliği desteklerken bazı diğer dillerde bu durum farklı mekanizmalar sağlayabiliyor. Çok seviyeli mirasta ise bir sınıfın başka bir sınıftan, o sınıfın da başka bir sınıftan miras alması durumunda deniliyor. Tıpkı işte dede baba çocuk soy ağacı gibi bir yapı oluştuğunu düşünün. Biz bunlara da çok seviyeli miras diyoruz örnek verirsek. Peki mirasın faydaları nelerdir? Mirasın faydalarına geçelim. Kodun yeniden kullanılabilirliği. En büyük faydası bu durum. Yani bir kez yazdığınız kodu miras sayesinde farklı alt sınıflarda tekrar kullanabiliriz. Bu hem geliştirme süresini kısaltıyor hem de olası hataları azaltmaya yer aramış oluyor. Daha okunabilir ve bakım kolay kod oluyor. Ortak mantığın tek bir yerde yani üst sınıfta toplanması kodun daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlıyor. Bir özelliği değiştirmek istediğimizde genellikle sadece üst sınıfa yapacağımız bir değişiklik miras alan tüm sınıflara otomatik olarak yansıyor. Bu da yazılımın bakımını, güncellemesini daha basit hale getirmiş oluyor. Böylelikle de miras konusunda işlediğimize göre bir tane örnek bakalım birlikte isterseniz. Class diye bir sınıf oluşturmuşuz.
public ile erişim belirleyici koymuşuz ve bunun içine void değerini yazmışız. Yani geri döndürülemeyen bir değer yazmışız. Ondan sonra sınıf metotumuzu oluşturmuşuz. Köpek diye bir sınıf metodu oluşturmuşuz. Public yani class, hayvan class'ın içindeki public'teki hayvanı almışız. Void'e yazdırmışız bunu. Ve artık fonksiyonumuzun başladığı int main kısmına gelmişiz. İşte hayvan 1, köpek 1 diye yazmışız. Hayvan sesini ses çıkart dediğimizde köpeğin sesine de bu değişkenleri atadığımızda bize bu değerleri vermiş olacak. Peki öyleyse çok biçimliliğe bakalım. OOP'nin yani Object Oriented Programming'in en esnek ve güçlü yönlerinden biri olan çok biçimlilik yani polimorfizm. Bu kelime poly yani çok biçimlilik anlamında ve morf şekil. Öyleyse sıradaki prensibimiz yani Object Oriented Programming'in en esnek ve güçlü yönlerinden biri olan çok biçimlilik yani polimorfizm konusuna geçelim. Bu kelime poly yani çok ve morf şekil kelimelerin birleşmesinden geliyor. Yani kelime anlamı çoklu şekil demektir. Yazılım dünyasında tam olarak bu anlama geliyor. Aynı komutun farklı nesneler tarafından farklı şekillerle yorumlanması veya uygulanmasına deniliyor. Tanım olarak da çok biçimlilik farklı türdeki nesnelerin aynı arayüzü yani aynı isimdeki metodu kullanarak farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğidir. Düşünün ki bir konuş komutu veriyorsunuz. Bir insan merhaba derken işte bir köpek ses çıkarttığı zaman ya da kedi işte kendi ses çıkarttığında komut aynı ama davranış şekli farklı. İşte biz buna çok biçimlilik diyoruz. C++'da iki temel tür vardır. Bir statik, iki dinamiktir. Statik derleme zamanı yani polimorfizm yani bu tür program derlenirken yani kod çalışmaya başlamadan önce hangi metodun çağrılacağına karar verildiği duruma dayanmış oluyor. Çağrılacağına karar verdiği durum yani en çok örnekleri de bunlardır. Function overloading ve operator overloading dediğimiz fonksiyon yüklemesiyle operatör yüklemesine deniliyor. Fonksiyon aşırı yüklemesi yani function overloading aynı isimde birden fazla fonksiyon tanımlarsak ancak bu fonksiyonların parametre sayıları veya tipleri farklı yani oluyor. Derleyici hangi fonksiyonu çağıracağımızı parametrelerden anlamış oluyor. Yani düşünün ki topla adında iki tane fonksiyonumuz var. Biri iki tam sayıyı topluyor. Yani int topla mesela int a ile int b'yi. Diğeri ise ondalıklı sayı double topla double a ve double b'yi. Siz topla 3 ile 5 dediğimizde derleyici ilkini toplayınca ve ikincisini toplayınca başkasını çağırıyor. Komut aynı ama parametreye göre farklı işlemler yapmış oluyor. Operatör aşırı yüklenmesi ise yani operatör overloading C++'daki işte artı, eksi, yıldız gibi standart operatörleri kendi sınıflarınızın içine özel anlamlar katmamıza deniliyor. İki tane vektör nesnesini düşünelim. Artı operatörleri topladığımızda kendi belirlediğimiz özel bir vektör toplama işlemi gerçekleşiyor. Normalde artı sayıları toplarken burada vektör nesnelerini topluyor. İşte operatöre yeni bir anlam yüklemiş olduk böylelikle. İkinci olarak da dinamik yani çalışma zamanı. Bir de buna bakalım polimorfizmde. Yani çok biçimlilikte dinamik yapıya bakalım. Bu tür ise programın çalışması sırasında hangi metodun çağrılacağına karar verdiği bir durumdur. Bu C++'da genellikle sanal fonksiyonlar yani virtual function dediğimiz aracılıkla sağlanıyor. Genellikle temel sınıfın işaretçisi veya referans aracılığıyla türetilmiş sınıfın metotlarını çağırmaya yarıyor. Diyelim ki bir hayvan sınıfımız var ve içine virtual void ses çıkart diye bir sanal metodumuz var. Bu sınıftan köpek ve kedi sınıfı türettik ve her ikisi için de ses çıkart metodunu kendi türlerine göre yeniden tanımlamış oluyoruz. İşte köpek için başka, kedi için miyav gibi mesela çıkarttığımızda program çalışma zamanında bu işaretçilerin aslında bir köpek nesnesini gösterdiği andaki sesi çıkartıyor. Bu da dinamikin çok biçimli olmasını aynı komutu verdiğimizde farklı nesnelerde farklı davranmasına demiş oluyoruz. Peki çok biçimliliğin faydaları nelerdir? Öncelikle esneklik sağlamasıdır ve genişletilebilirlik. En büyük faydası yazılımımıza inanılmaz bir esneklik ve genişletilebilirlik kazandırması. Yeni bir özellik veya nesne türü eklediğimizde mevcut kodu değiştirmeden yeni davranışlar ekleyebiliriz. Modülerlik aynı arayüzü kullanarak farklı davranışlar elde edebiliriz. Bu da kodumuzun daha modüler ve okunabilir yapması ve aynı zamanda kod sadeliği büyük if else if gibi bloklarda veya switch case yapılarından kaçınarak daha temiz ve yönetebilir bir kod yazmayı sağlamış oluyor. Ve son olarak Object Oriented Programming'in dördüncü ve yine çok önemli prensibi soyutlama kısmına geldik. Bu prensip aslında günlük hayatımızda da sıkça uyguladığımız bir kavramdır. Tanım olarak soyutlama temel olarak kullanıcıya yani ya da başka bir yazılımcıya sadece gerekli olan bilgilerin gösterilmesine, karmaşık veya gereksiz ayrıntıların gizlenmesine deniliyor. Düşünün ki bir televizyon kumandasını kullanıyorsunuz. Kanal değiştirme tuşuna basınca kanal değişiyor ama kumandanın içindeki devrelerin nasıl çalıştığını, sinyallerin nasıl iletildiğini bilmemize gerek yok. İşte biz bunlara da soyutlama diyoruz. Yani sadece ne yaptığımızı bilmemiz, nasıl yaptığımız değil. İşte bu soyutlama.
Soyutlamanın temel amacı yazılımdaki karmaşıklığı yönetmektir. Sadece önemli verilere ve işlevselliğe odaklanmayı sağlıyor. Bir sınıfı veya modülü kullanırken onun iç işleyişinin tüm detaylarını bilmek zorunda kalmadan sadece onun nasıl etkileşim kuracağımızı bilerek onu kullanabilmemizi sağlıyor. Bu büyük ve karmaşık sistemlerin anlaşılmasını daha kolay hale getirmiş oluyor. Peki soyutlama C++'da nasıl sağlanıyor? C++'da soyutlama genellikle soyut sınıflar ve saf sanal fonksiyonlar olarak kullanılıyor. Yani abstract classes ve pure function olarak kullanılıyor. Soyut sınıflar bunlar doğrudan nesnesi oluşturulamayan ancak başka sınıfların temelini oluşturan onlara bir şablon veya iskelet sağlayan sınıflara deniliyor. Bir soyut sınıf içinde en az bir tane saf sanal fonksiyon barındırıyor. Saf sanal fonksiyon ise sadece bir imzaya sahiptirler. Yani mesela işte eşittir 0 gibi işaretleniyorlar. Yani ne yapacakları belirtilir ama nasıl yapılacaklarını temel sınıfta tanımlamıyor. O işin nasıl yapılacağını bu soyut sınıftan miras alan türetilmiş sınıflar tarafından mutlaka gerçeklenmek yani tanımlamak zorundadır. Yani mesela bir şekil adında soyut bir sınıfımız olabilir ve içinde alan hesaplı adında saf sanal bir metodumuz var diyelim ki. Biz doğrudan bir şekil nesnesi oluşturamıyoruz ama şekil sınıfından türeyen kare veya daire gibi sınıflar oluşturabiliyoruz. Bu türemiş sınıflar yani alan hesapla metodunun kendi geometrik şekillerine göre farklı şekillerde işte kenar çarpı kenar veya pi çarpı yarıçap ya da yarıçap tanımlamak gibi bunların zorunluluktur. Kullanıcı olarak biz sadece alan hesapla diye çağırıyoruz ama o metodun kare için mi daire için mi çalıştığını bilemiyoruz. Yani soyutlamış oluyoruz. Bu mekanizmalar sayesinde bir programcı olarak sadece bir modülün ne yapması gerektiğini tanımlamış oluyoruz. Nasıl yapacağını ise detaylarda gizlemiş oluyoruz. Bu da büyük projelerde iş bölümünü kolaylaştırıyor ve her bir modülün birbirine bağımsız olarak geliştirilmesini sağlamış oluyor. Ve öyleyse. Evet arkadaşlar, nesnelerin programlama ve C++ bağlamındaki temel prensipleri elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, incelemeye çalıştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım, nesnelerin programlama sadece bir programlama tekniği değil, aynı zamanda yazılıma daha geniş bir perspektiften bakmamızı sağlayan bir düşünme biçimidir. Bu bilgiler sadece sınavlar için değil de gelecekteki yazılım geliştirme kariyeriniz için de çok değerli bir temel oluşturacağına inanıyorum. Şimdi anlattığım konularla ilgili veya aklınıza takılan bir konu varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Peki bu videoda ne görmüştük? Öncelikle Object Oriented Programming yani nesne yönelimli programlama ne olduğunu görmüştük. Böylelikle onun temel mantığını ve neyi hedeflediğini kavramıştık. Sonra sınıf yani class ve nesne kavramlarını incelemiştik. Ondan sonra bu sınıfların içindeki eylemleri yani sınıf metotları yani class metot dediğimiz kısmı incelemiştik. Constructor, yapıcı ve destructor yıkıcı metotları, OOP yani Object Oriented Programming prensiplerini, kapsüllemeyi, getir ve setir metotlarını gördük ve miras, inheritance kavramını görmüş bulunmaktayız. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. O zaman görüşürüz.